sevgili izleyiciler. Bugün sizlere bir Alman futbol takımının kısa bir geçmişini anlatmaya çalışacağım. Futbol derken bugün içinde bulunduğu durumu ve endüstriyel futbolla ilgili bir konu olmayacak elbette. Özellikle futbolun dünyada insanlar üzerindeki etkisi tartışılmaz. Bu ayrı bir konu olmakla birlikte tarihte bazı takımların nasıl kurulduğu, özellikle 1933'ten sonra faşizm döneminde bazı takımların yaşadığı döneme bir göz atmak istedim. Özellikle Borussia Dortmund'u tercih etmem, Almanya'da geniş bir kesim tarafından ırkçılık karşıtı bir tutum sergilemesi üzerine sempati toplayan bu takımın geçmişine kısaca değinmek istedim. Kuruluşu, faşizm dönemi ve bugünkü Borussia Dortmund. Kulüp 1901 yılında Dortmund'un kuzeydoğusunda kiliseye bağlı gençlerden oluşan bir dostluk derneği tarafından Flustrasse'de kurulur. Bu dostluk derneği o dönem daha çok Polonya'dan gelen işçilerin entegre olması için çalışma yürüten bir dernek. Bu derneğin üyeleri genelde metal ve maden işçilerinden oluşmaktadır. Kilise yaşamına katılmaktan çok sportif faaliyetlerine ilgileniyordu gençler. Kulüpte futbol takımı henüz yoktu. Daha çok atletizm gibi sporlar yapılıyordu. 1906'da işçiler Borsigplatz ve çevresinde boş tarla ve çimenliklerde düzenli olarak futbol oynamaya başladılar. Dernek başkanı kilise papazı ise gençlerin futbol oynamasından rahatsız olur ve sürekli engellemeye çalışır. Fabrika ve madenlerden çıkan işçiler saat 14'te düzenli olarak buluşup futbol oynarlar. Papaz bu buluşmaları engellemek için kilisede ibadet saatlerini değiştirerek aynı saate denk getirir. Bu durumdan rahatsız olan gençler tepki göstererek dernekten ayrılırlar. Kiliseden bağımsız bir dernek kurmaya karar verirler. Gençleri kiliseye kazanayım derken tepkilerini toplayan papaz böylece belki de farkında olmadan Borussia Dortmund'un kuruluşuna öncülük etmiş oldu. Osterholzstrasse 60'da Zum Wildschutz adında bir barda toplanan 18 kişi resmen kulübün kuruluşunu ilan ederler. Bu arada bir isim bulmaları gerekiyor. Toplantı esnasında barda reklam tahtasında gözlerine Borussia Brauerei diye bir yazı ilişir. Bu Dortmund'a özgü bir bira markasıdır. Maden ve metal işçilerin favori birasıdır. Bu isimde karar kılarlar. Ayrıca Borussia Latince'de Prusya anlamına gelmektedir. Fakat kesinlikle kulübün bu isimle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Takımın renkleri ise 1913'e kadar kırmızı, kuşaklı, mavi, beyaz çubukludur. Daha sonra sarı siyah olarak değiştirilmiştir. İlk resmi maçını 15 Ocak 1911'de Dortmund'a karşı oynar ve 9-3 kazanır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 1914-1915 arası sezon iptal edilir ve sadece arada dostluk maçları yapılır. 1918'de tekrar sezon başlar. Fakat Dortmund birçok futbolcusunu ve yöneticisini savaşta kaybeder. Uzun süre pek bir başarı elde edemez. ...1933-1945 yılları Borussia Dortmund'un en kötü yıllarıdır. Hitler'in iktidara gelişiyle kulüp Naziler tarafından ele geçirilir. Başarısız olan kulüp 1933 yılının ortalarında Nazi yanlısı August Busse tarafından kulüp başkanlığına sosyalist Egon Pentrup'a teklif götürülür. Pentrup bunu kabul etmez çünkü kulüp futboldan çok Nazi militanların yetiştirildiği bir yer olmuştur. Kulüpte resmi bir görev olmamasına rağmen gizli gizli Nazi karşıtı bir çalışma yürütmektedir. Naziler kulübü sosyalistlerden temizlemeye karar vermişlerdir.
taraftarı ve birçok futbolcu ile yöneticisi Nazi karşıtı olması nedeniyle kulüpten uzaklaştırılır. Kulübe ait bina ve alanlara silah üretimi için el konulur. Kulüp içinde çatışmalı bir dönem başlar. Kulübün birçok çalışan ve taraftarı direniş hareketlerine katılır. Bunların büyük bir kısmı sonradan tespit edilir ve kurşuna dizilir. Savaş bittikten sonra İngiliz yönetim tarafından bütün futbol kulüpleri kapatılır. Dortmund'da müttefiklerin ağır bombardımanı sonucu konutların %70'i oturulamaz hale gelir. 6341 sivil hayatını kaybeder. Bunlar arasında Borussia Dortmund kulübünün 14 yöneticisi de bulunmaktadır. Borussia Dortmund 21 Ekim 1945'te ilk genel kurulu toplar ve başkanlığına Willy Issek getirilir. Birçok futbolcu ve yöneticisini kaybeden, yaşanan iki savaşta ağır bedeller ödeyen takım tekrar toparlanır ve 1947 sezonunu başarıyla tamamlar. Hızla yükselen Dortmund, Alman Ligi ve Avrupa kupalarında büyük başarılar elde eder. Bugün dünyanın en iyi 30 takımından birisidir. Borussia Dortmund aynı zamanda ırkçılık karşıtı kampanyaları ve tribünlerde sık sık ırkçılığı protestosuyla da hep gündem olmuştur.